Herkese merhaba. Bugünkü videomuzda teknoloji dünyasının köklü ve güçlü şirketlerinden biri olan Advanced Micro Devices yani hepimizin bildiği adıyla AMD'yi yakından tanıyacağız. İşlemci ve grafik kartı pazarında yıllardır rekabetin tam merkezinde yer alan bu dev şirket, son dönemlerde yapay zeka ve veri merkezi teknolojilerinde de ciddi adımlar atıyor. Videonun ilerleyen bölümlerinde hem şirketin teknolojik altyapısını hem de finansal gücünü detaylıca ele alacağız. Ayrıca Nasdaq endeksinde AMD sembolüyle işlem gören hisse senedinin teknik analizine de birlikte bakacağız. Hazırsanız AMD'nin dünyasına birlikte adım atalım. İyi seyirler. AMD 1969 yılında mühendis Jerry Sanders ve ekibi tarafından kuruldu. İlk yıllarında elektronik bileşen üretimi yapan şirket, 1991'de AM386 işlemcisiyle Intel'e rakip olma yoluna girdi. Ancak gerçek rekabet 2000'li yılların başında Hector Ruiz'in CEO olmasıyla başladı. 2003'te piyasaya sürülen Athlon 64, masaüstü bilgisayarlarda ilk 64 bit x86 işlemciydi ve düşük güç tüketimiyle Intel'in Pentium 4 serisine ciddi bir alternatif oldu. Aynı yıl tanıtılan Opteron ise AMD'yi veri merkezi pazarında sahneye çıkardı. 2006 yılında AMD, grafik işlemci üreticisi ATI'yi 5.4 milyar dolara satın alarak hem CPU hem GPU teknolojilerini birleştiren APU konseptinin temelini attı. Bu hamle uzun vadede özellikle mobil cihazlarda büyük avantaj sağladı. Ruiz döneminde AMD, Intel'e karşı tekelcilik davası açarak sektörde büyük ses getirdi. Ayrıca çip üretim faaliyetlerini ayırarak Global Foundries'i kurdu ve tasarıma odaklanmaya başladı. Her ne kadar bu dönemde finansal sıkıntılar yaşansa da alınan kararlar AMD'nin temellerini sağlamlaştırdı. Ruiz'den sonra gelen Dirk Mayer, büyüme stratejileri konusundaki yetersizlik nedeniyle görevden alındı. 2012'de CEO koltuğuna oturan Dr. Lisa Su ise AMD'nin kaderini değiştirdi. 2017 yılında tanıtılan Zen mimarili Ryzen işlemcilerle AMD, Intel'e karşı hem fiyat performans hem de çok çekirdek gücüyle üstünlük sağladı. EPYC serisi işlemcilerle Microsoft, Google ve Amazon gibi devleri müşterisi yaparak veri merkezi pazarında büyük bir çıkış yakaladı. Grafik tarafında ise RDNA mimarisi sayesinde PlayStation, Xbox gibi konsollarda AMD tercih edildi. Lisa Su'nun liderliğinde AMD, TSMC ile işbirliği yaparak 7 nanometre üretim teknolojisine geçen ilk firma oldu. Intel 10 nanometre sürecinde zorlanırken AMD çoktan 5 nanometreye geçmişti. Son olarak AMD, yapay zeka yarışına da güçlü bir giriş yaptı. ROCm platformunu optimize ederek 2023 yılında MI300 serisi AI hızlandırıcılarını tanıttı ve bu kez gözünü Nvidia'ya dikti. Özetle AMD bugün hem teknolojik hem de finansal anlamda sektörün en güçlü oyuncularından biri haline geldi. Şimdi gelin bu büyümenin arkasındaki finansal verilere birlikte bakalım. Lisa Su döneminde AMD yalnızca teknolojik atılımlarla değil, finansal anlamda da adeta küllerinden doğdu. 2017 yılında serbest nakit akışı negatifte olan ve borçla ayakta duran bir şirketken doğru stratejiler ve ürün başarıları sayesinde bu tablo tamamen değişti. Özellikle Ryzen ve EPYC serilerinin başarılarıyla birlikte 2020 yılında AMD'nin serbest nakit akışı 3.2 milyar dolara ulaştı. Peki serbest nakit akışı nedir ve neden önemlidir? Bir şirketin tüm faaliyetlerini yürüttükten sonra işletme giderlerini ve sermaye harcamalarını karşıladıktan sonra elinde kalan gerçek nakit miktarını ifade eder. Şirketin gerçek nakit üretme gücünü gösterir. Temettü, hisse geri alım programları buradan gelir. Şirketler serbest nakit akışını yeni projelere, araştırma geliştirmeye ve satın almalara harcayabilir. Bir şirket serbest nakit akışı üretebiliyorsa hem büyüyebilir hem de yatırımcısına kazandırabilir. Şirketin borçlarını çevirebilecek ve faiz yükünü kaldırabilecek mali güce sahip olup olmadığını gösterir. Özellikle uzun vadeli yatırımcılar şirketin sürdürülebilir büyümesini ve değerini ölçmek için serbest nakit akışına büyük önem verir. Bir şirketin ürün veya hizmetlerine olan talebin ne kadar arttığını ve iş modelinin ne kadar büyüme gösterdiğini ortaya koyan finansal bir metrik olan gelir bölümünde yaşanan istikrarlı yükselişler, şirketin büyüme potansiyeli içinde olduğunu, daha fazla satış yaptığını ve gelecekteki karlılık potansiyelinin yükseldiğini gösteren en temel göstergelerden biridir. Şirketin ürün veya hizmet satışından sonra doğrudan elde ettiği karlılığı gösteren oran olan brüt kar marjında yaşanan artışlar, şirketin daha verimli, daha karlı ve daha güçlü fiyatlama gücüne sahip olduğunu gösterir. Brüt kar marjında yaşanan artışlar, şirketin satışlarından daha fazla kar elde ettiğini ve iş modelinin güçlendiğini gösteren çok önemli bir sinyaldir. Bu artış hem kısa vadede hisseye olan ilgiyi artırır hem de uzun vadede finansal istikrarı destekler.
Şirketin tüm faaliyetlerinden ve diğer işlemlerinden elde ettiği gerçek kar olan net kar, şirketin gerçekte ne kadar kazandığını gösteren en kritik finansal göstergelerden birisidir. Borsa yatırımcıları, analistler ve yöneticiler şirketin büyümesini, karlılığını ve uzun vadeli başarısını değerlendirirken bu metreye büyük önem verirler. Wall Street'in dikkatle izlediği göstergelerden biri olan çeyreklik hisse başı kazanç ise şirketlerin 3 aylık dönemlerde elde ettiği operasyonel net karın hisse sayısına bölünerek hesaplanıp tek seferlik kalemler, amortisman, yeniden yapılandırma maliyetleri gibi etkilerin hariç tutulmuş versiyonudur. Şirketin düzenli, sürdürülebilir karlılığını ölçmek için daha net bir resim verir. Bu verinin önemli avantajlarından biri de mevsimsellik gibi dönemsellik dalgalanmalardan arındırılmasıdır. Özetle AMD bugün hem teknolojik hem de finansal açıdan güçlü bir zemine oturmuş durumda. Artan serbest nakit akışı, yükselen çeyreklik hisse başı kazanç ve iyileşen kar marjları şirketin istikrarlı büyümesinin somut göstergeleri. AMD'nin sadece kısa vadeli rakamlarla değil, yapay zeka, sunucu teknolojileri ve yüksek performanslı çipler gibi stratejik alanlardaki yatırımlarıyla uzun vadede de güçlü kalmaya aday bir şirket olduğunu görüyor ve ilerleyen yıllarda da AMD'nin bu çizgisini sürdüreceğini ve yatırımcısına değer katmaya devam edeceğini düşünüyorum. AMD hissesi finansal toparlanmanın başladığı 2016 yılı ile birlikte teknik olarak da yükseliş sinyalleri vermeye başlamıştı. O zamana kadar yani 2000 yılındaki dotcom balonundan itibaren tam 16 yıl boyunca düşen bir trendin içindeydi. Hisse 48 dolardan 1.65 dolara kadar gerileyerek yaklaşık %96'lık bir değer kaybı yaşamıştı. Ancak işler 2016 yılından sonra değişti. Şirketin finansal performansındaki düzelme hisse fiyatına da yansıdı. Hisse önceki zirvesini aşıp güçlü bilançolarla birlikte yeni bir yükseliş trendine girdi. 2016 yılında 1.65 dolar seviyesinden başlayan bu hareket 2021 yılında 227 dolara kadar çıktı. Bu da yaklaşık %13.200'lik bir getiri anlamına geliyor. Şöyle düşünün, eğer birisi 2016 yılında dipten sadece 100 dolarlık AMD hissesi almış olsaydı 2021 yılında bu yatırım 22.700 dolara dönüşecekti. Bu teknoloji hisselerindeki uzun vadeli potansiyelin en çarpıcı örneklerinden biri. Şu anda hisse 2016 yılından beri oluşturduğu yükselen trend çizgisine tekrar temas etti. Bu bölgeden aldığı tepkiyle birlikte yeni bir yükseliş dalgası başlatabilir. Yani bu bölge teknik olarak önemli bir destek seviyesi gibi görünüyor. Önümüzdeki süreçte buradan yeni bir yüksek tepe oluşturup oluşturmayacağını hep birlikte göreceğiz. Bu videoda AMD'nin geçmişinden bugüne uzanan hikayesini, teknolojik atılımlarını ve finansal dönüşümünü birlikte inceledik. Gerek işlemci savaşlarındaki yeriyle, gerek yapay zeka yatırımlarıyla AMD sadece bir teknoloji şirketi değil, aynı zamanda stratejik bir oyuncu haline geldi. Eğer bu tarz içeriklerin devamını görmek istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sorularınızı ve görüşlerinizi yorumlarda bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.